Bu yeni ay ile birlikte olan olaylar, gelişmeler özellikle toplumsal, yani büyük kitleleri ilgilendirecek. Bu kadar iki önemli sabit yıldız etkisinde ve olumlu çalışıyor bak. Olumsuz çalışmıyor. Ödülü hak edenler için büyük ödüller bir anda gelir. Güç zehirlenmesine düşmeden enerjimizi iyi yönde kullanırsak, özellikle kadınlar için sosyal medya ile de alakalı. Tabii bu yayınları daha çok kadınlar izliyor ama izleyen erkeklere de şöyle söyleyelim. Eğer kendi hayatlarını bolluk, bereket, işte erkekler de parayı soruyor ya, işte paralarında, işlerinde artış yaşamak istiyorlarsa bu hafta özellikle kadınlara iyi davransınlar. 16 Mayıs Boğa yeni ayı enerjileri ve burçlara müjdeli haberler. Bu yeni ay en çok yükselen akrepler için etkili çünkü 7. evlerinde ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar. Yükselen koçlar için emeklerinin karşılığını isteyecekler. Hayatını düzene sokmak, kaderini düzene sokmaktır. O kadar önemli. Lütfen hayatlarını düzene soksunlar artık. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şahane bir konuğum var. Jüpiter'in kızı Emel'ce bizlerle beraber. Hoş geldin Emel. Hoş bulduk Aysu. 16 Mayıs Boğa yeni ayı neler getirecek? Genel itibariyle etkisinden bahsedeceğim ve neden bu yeni ay bu kadar önemli, bu kadar şanslı dedim. Gerçi diyecekler ki siz astrologlar her şeye önemli diyorsunuz ama bu gerçekten farklı ve özel. Neden? Algol dediğimiz sabit yıldız üstünde olacak. Algol sabit yıldızı işte bu Medusa'nın başı dediğimiz, hatta birazcık da olumsuz adlandırdığımız bir sabit yıldız. Ama bu sabit yıldız çift yönlü çalışır. Olumlu yönde de özellikle dişil enerjiyle, bastırılmış dişil enerjiyle, öfkeyle, bastırdığımız yönlerimizle, içimizdeki güçle, sanatsal yeteneğimizle, yaratıcılıkla ve DNA değişimi ile bunlarla alakalıdır. Şimdi burada şuna bakıyoruz. Bu Boğa burcunda yeni ay olurken Boğa'nın yöneticisi Venüs nerede? Venüs nerede? Venüs'te Betelgeuse dediğimiz, Fatma Ana'nın eli diye de adlandırdığımız, işte biz Hazreti Meryem'le Isis'le de bağdaştırdığımız çok 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 güçlü tanrıça enerjisi dediğimiz, özellikle kadınlarla ilgili, kadınlardan destek alma, ün, şan, şöhret, görünürlük, şifa enerjisiyle bağlantılı bir yıldız üstünde. Şimdi sabit yıldızlar gökyüzünde 8. gök katındadır ve aslında gezegenlerden de güçlü çalışır, etkili çalışır. Yani devrede bir özellikle de bu kadir derecesi yüksek sabit yıldızlar devrede olduğu vakit hani artık orada Plüton'uymuş, Güneş'iymiş onları bile biz bakmayız. Sabit yıldızın etkisine bakarız ve sabit yıldız devrede iken külli irade devrededir. Yani burada artık sistem ödül ceza olayına dönüşür. Yani ödül sistemden, külli iradeden ödülü hak edenler için büyük ödüller bir anda gelir. Ceza alması gerekenler için de bir anda ne yapar? Cezalar kesilir diyebiliriz. Bu kadar önemlidir. Şimdi bu kadar iki önemli sabit yıldız etkisinde ve olumlu çalışıyor bak. Olumsuz çalışmıyor. Hani bazı yeni aylarda hep işte kareler oluyordu, karşıtlıklar oluyordu. Olumsuz konuda uyarıyorduk. Burada ise olumlu çalışıyordu. Olumlu çalışmasına rağmen tabii ki bu yıldızların gölge yönleri de var. Özellikle gölge yönleri ne? Kibir ve ego ve güç zehirlenmesi. O zaman demek ki güç zehirlenmesine düşmeden enerjimizi iyi yönde kullanırsak, özellikle kadınlar için bir anda işte ünlü olma, şöhretini artırma ya da viral olma ya da kadınlarla ilgili istismarların gündeme gelip ama bu istismarlar gündeme geldiğinde de hani düzelmesi yönünde farkındalık yaratması adına işte özellikle kadınların biliyorsun toplumda işte biraz cinsel tabu olarak kullanılması sanatta, modada vesaire bunlar gündeme gelebilir ya da modada bazı değişimler gündeme gelebilir ama bunlar uyanış yaratır, farkındalık yaratır. Neden? Çünkü Merkür'de tam İkizler Burcu'nda Uranüs ile kavuşum yapacak ki Uranüs de 7 yıl boyunca İkizler'de kalacak ve biliyorsun
ne dedik? 7 yıl boyunca işte teknolojide, zihinde, her şeyde ani bir değişim olacak. O zaman bu yeni ay ile ilgili özellikle işte bu hani android insanlar, bunlar daha fazla gündeme gelebilir. Özellikle sanatta, modada, estetikte bunlar daha fazla gündeme gelebilir. Estetik ya da moda anlayışında daha böyle işte zincirli aksesuarlar, hani robotumsu diyelim ya da daha böyle kırmızımsı, sert vurgular ortaya çıkabilir. Bu yeni ay ile birlikte insanların yani bir anda moda, sanat anlayışları çok farklı, standart dışı üretkenlikler de ortaya çıkabilir. Bireysel hayatlarımızda da özellikle ne yapabilir? Zihinsel uyanış, farkındalıklarımız artabilir. Şimdi bu Merkür Uranüs'te Plüton'la uyumlaç yapacağı için Kova'da olduğuna göre demek ki bu yeni ay ile birlikte olan olaylar, gelişmeler özellikle toplumsal, yani büyük kitleleri ilgilendirecek. Büyük kitleleri ilgilendiren ve işte Uranüs, Merkür sosyal medya ile de alakalı. Sosyal medya platformlarında büyük değişimler olabilir. İşte bir anda birileri fark yaratabilir. Toplumsal hareketler olabilir ama şey olarak yapay zeka ve sosyal medya endeksi, biraz teknoloji kullanarak ya da işte yeni bir iş kuracaksın, yeni hayatına düzen getireceksin. Bu yeni ay ile birlikte özellikle ne? Teknolojiyi kullanarak yaparsan ne yapacak? Daha olumlu olacak diyebiliriz. Özellikle de bir de Betelgeuse devrede olduğu vakit diyoruz ki kadınlardan destek alabilirsin, yardım alabilirsin. Aynı zamanda kadınlara destek olursan, yardımcı olursan da sistem tarafından ne yaparsın? Ödüllendirirsin. Tabii bu yayınları daha çok kadınlar izliyor ama izleyen erkeklere de şöyle söyleyelim. Eğer kendi hayatlarını bolluk, bereket, işte erkekler de parayı soruyor ya. Evet. İşte paralarında, işlerinde artış yaşamak istiyorlarsa bu hafta özellikle kadınlara iyi davransınlar. Kadınlara yardımcı olsunlar, destek olsunlar. Çünkü gökyüzündeki enerji dişil enerji üstünden Yani akacak bu hafta diyebiliriz. gökyüzünde enerji dişil enerji üzerinden. Evet, dolayısıyla şöyle de diyebiliriz. Hem sanat dünyasında hem moda dünyasında hem sosyal medyada hem yöneticiler olarak da özellikle kadınların daha fazla ortaya çıkmasını, ön plana çıkacağını da ne yapabiliriz? Öngörebiliriz. Bireysel hayatlarımız adına da dolayısıyla bu kadar güçlü kombinasyonlar bir aradayken, bir de burada şunu da vurgulayayım. O biraz önce bahsettiğimiz hani Mars Şiron vardı ya Koç burcunda, benliğimiz, cesaret, savaşma enerjisi, eril enerjisi Venüs'le de ne yapacak? Destek açıda olacak. Uyumlu açıda olacak. Yani bu yeni ayı bu kadar özel kılan şey, bu kadar güzel enerji birbirini destekliyor olacak. Dolayısıyla özetle diyebiliriz ki bu yeni ayla birlikte hem kader hızlanıyor hem de yön değiştiriyor. Tek tek burç gidelim mi o zaman? Tamam, Kısa gidelim. burçlara neler getirecek? Yükselen burçlarına göre mi? Bir de şimdi burada bir de şunu da hatırlatayım. Boğa değerle de alakalıdır. Kendine verdiğin değer, sahip olduklarına verdiğin değer, nelere değer veriyorsun, değer algınla. İşte bir de Algol de burada nerede sustum, nerede korktum. Mesela Algol, Medusa'nın başı ne yapıyordu? Bakışlarıyla taşa çeviriyordu. İşte korktuğun şey seni aslında taşa çeviriyor. Yani korkularından, bastırdığın duygulardan arınırsan, işte güvende olmak için nelerde küçüldün, sevilmek için nelere sustun, değerli olmak için, kendini ispatlamak için neler yaptın. Bunları fark eder, bir uyanış sağlar, kendi değerini fark edersen o işte hayattan beklediğin, istediğin her şeyi alacağın bir dönem diyebiliriz. İyi. Hadi bakalım şimdi burçlar, 12 burç yorumu. Yükselen Koç. Tabii şimdi şöyle çok fazla gökyüzü enerjisi anlattım. Bütün o enerjileri bir arada kullanarak yorumlayacağım. Yani sadece işte o yeni ayın boğada olmasını baz alarak söylemeyeceğim. Tamam mı? Tamamdır. Yükselenlerinize göre dinleyin. Evet, şimdi yükselen koçlar için özellikle para, özdeğer, kazançlar, beden enerjilerini yenileyecekler. Emeklerinin karşılığını isteyecekler. İstemekten de hatta geri durmasınlar. Gökyüzü bunu söylüyor. Gökyüzü diyor ki kendini ucuza verme.
fiyatını, değerini, sınırını artık netleştir, hak ettiğini al diyecek. Evet. Yükselen koçlar için. Devam edelim. Bir de şey söyleyebiliriz tabii burada. Ne yapabilir o zaman? Yeni bir gelir kapısı açılabilir. Eğitim, sosyal medya, ticari bir fikir doğabilir. Bunlardan kendilerine yeni bir ticari kapı ne yapabilirler? Oluşturabilirler. Yani yükselen koçlar daha çok paranın peşinde olacaklar diyebiliriz. Yükselen boğalar, şimdi bu yeni ay enerjisi ne yapacak? Onların zaten direkt birinci evinde olacağı için direkt kendilerini, vizyonlarını, imajlarını, dış görünüşlerini, bunları şey yapacak, bekleyecek. Algol etkisiyle uzun süredir bastırdıkları öfkeleri ortaya çıkacak. Boğalar da biliyorsun sabırlıdır ama hani kızdığı vakitte artık öfkesinin karşısında durulmaz. Bu yeni ay ile birlikte boğalar uzun süredir beklettikleri ne yapabilirler? Kararları alabilirler ve artık eski ben olmak istemeyecekler. Adeta kendilerini yeniden doğuracaklar diyebilirim ama orada işte o ikizler efektiyle birlikte de bir ruhsal uyanış sağlarlarsa bunu yapabilirler. O yüzden biraz bir içlerine de dönmeleri gerekiyor bunu yapabilmeleri için. Yükselen ikizler. Normalde ikizler çok hareketlidir ama burada biraz gökyüzü diyecek ki şöyle bir bilinçaltına bak, biraz sezgilerine bak, biraz rüyalarına bak. Ondan sonra birazcık böyle bir zihnini, çünkü onların zihinleri çok aktif çalışıyor. Biraz zihnini temizle, rahatlat, bir iç sesini dinle. Ondan sonra eski döngülerini sessizce kapat. Bir de biraz hani ikizler çok konuşur deriz ya duruma göre. Her şeyi de herkese anlatma. Şu sıra birazcık böyle bir kendini dinle, sonra zaten sen hızlı bir şekilde harekete geçeceksin tekrar. Burada ama çok hızlı hareket etmiyorsun bu hafta. Hani herkese harekete geç vesaire dedik ama böyle onlarda zaten enerji çok yüksek. Çarpı x olmaz 2. Evet, çarpı fazla olur. Biraz frene basarak gitsinler diyebiliriz. Şimdi yükselen yengeçler, onlar için özellikle sosyal çevre, onlar yeni çevrelere girmekte zorlanıyorlar. Kalıplarını kırmakta zorlanıyorlar. Aidiyet kurmak istiyorlar. Yani sahip oldukları grupları, çevreleri değiştirmekte zorlanıyorlar. Ama bu yeni ay onlara artık değiştirme ya da topluluklar içerisinde yeni bir vizyonla ortaya çıkma şansı verecek. Ve işte bir grupta ya da projede yer alabilirler. Hatta uzun süredir işte sosyal medyada istediği gücü sağlayamayan ya da işte sosyal medya hesabı açmak isteyen bir yükselen yengeçseniz tam zamanı. Çünkü sosyal medyada, gruplarda, derneklerde, organizasyonlarda parlayacağınız bir hafta. Evet. Aslanlar. O zaman bir de şöyle, yükselen yengeçler için şunu söyleyebiliriz. Doğru insanlarla bir araya gelirsen kaderin bazı kapıları sana insanlar üzerinden açılacak. Bak, kendi kendine açmayacak yükselen yengeçler. Destek alacak. İnsanlar üstünden, gruplar üstünden açacak kaderin kapılarını. Yükselen aslanlar. Onlar içinde kariyer, görünürlük. Zaten onlar da kariyeri, görünürlüğü ne yapıyorlar? Sen yükselen Başak'tın değil mi? Yok, ben ya yükselen boğa ya ikizler, net olmamakla Niye beraber. ben Başak diye kalmış aklımda? Burcum Başak, güneşim. Tamam. Aynen. Tamam. Yükselen aslanlar zaten onlar seviyorlar statüyü, görünürlüğü, kariyeri. İşte tam parlayacakları, kariyerleriyle ilgili değişiklik yapacakları, yenilikler yapacakları bir dönem. Algol de burada onlara zaten sahneye çıkmaktan korkma diyecek. Yeni hedefler, yeni sorumluluklar gelecek. İşleriyle ilgili değişiklik yapabilirler. Gücünü sakla ama gücünü öfkeyle değil, ustalıkla kullan. Şimdi yükselen Başaklar için eğitim, yurt dışı konuları, işte vize almak istiyorlarsa mesela vize için başvuruda bulunurlar. Yayıncılık, hukuk, mahkemeleri varsa onunla ilgili olumlu neticeler alabilirler. Akademik konular, işte inançlarıyla ilgili yeni bir kapı açılabilir, bir değişim yaşayabilirler. Bakış açılarını değiştirecekler. Değiştirmiyorsa değiştirsinler, yani değiştirirlerse bu enerjiyi ne yapacaklar? Olumlu yönde kullanabilirler, yeni bir eğitime başlayabilirler, seyahatler, yayın fikirleri. Dolayısıyla yükselen Başaklar için de yine oldukça verimli, güzel bir hafta. Zaten genel itibariyle herkes için verimli.
Şimdi gökyüzü onlara da diyecekken dedik ya bakış açını değiştir. Dolayısıyla artık bildiğin yerden değil, ruhunun çağırdığı yönden ilerle diyecek. Şimdi Başaklar biraz mevcut düzenlerini bozmakta ne yaparlar? Zorlanırlar. Evet, istikrar, stabil, Evet, güvenli stabil, alan. güvenli alan ama güvenli alandan çıkarlarsa, bu arada bu yükselen Başaklar için desek de bunu normal Başaklar da uygularsa onlar için de aynı şekilde daha verimli olacak. Şimdi yükselen teraziler, onlar için özellikle bu yeni ay enerjisiyle birlikte ortak para, ortak kazançlar, miras, vergi, nafaka, eşin geliri, bununla ilgili paylaşımlar, işte psikolojik dönüşümler olacak. Uzun zamandır diyelim ki işte eşten bir para bekleniyor, yok. Artık yükselen teraziler diyecek ki yeter bekledim diyecek yani. Veriyorsan ver, oluyorsa olsun. Bu ortağı da olabilir yani. Ortaklarıyla ilgili de olabilir. Ortaklaşa iş yaptığı insanlar ya da bir arkadaşıyla ortaklaşa bir geliri vardır. Özellikle bunlarla ilgili biliyorsun yükselen teraziler çok sorun çıkarmayı sevmez. Kavga etmeyi sevmez. Genel itibariyle uyumlu olurlar. Ama buradaki enerjiyle birlikte artık yeter deyip gereken konuşmaları yapacaklar, kararları alacaklar. Birazcık yüzleşecekler maddi manevi bağımlılıklarıyla ve eğer doğru kararları alırlarsa da özgürleşecekler. Dolayısıyla gökyüzü de onlara diyecek ki kimseye güç teslim etme, paylaş ama kendini kaybetme. Yükselen akrepler, o zaman onlar için bu yeni ay en çok yükselen akrepler için etkili. Çünkü 7. evlerinde ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar. Ne yapabilirler? Bir evlenme kararı da alabilirler, boşanma kararı da alabilirler, yeni bir ilişkiye de başlayabilirler. Fakat biraz bu ilişkileriyle ilgili güç savaşlarına da girebilirler. Ama burada gökyüzü diyor ki güç savaşlarına girsen de sevgi varsa, yani girme, daha doğrusu girme güç savaşına diyor. Sevgi varsa güç savaşına girme, artık savaşma, seviş diyecek yükselen akreplere bu yeni ayla birlikte. Ne yap? Sınır koy ama kalbini sevgiye kapatma. Biraz biliyorsun akrepler öfkelendikleri vakit güç savaşına girebiliyorlar. Eğer buna girmezlerse oldukça olumlu bir yönde kullanabilirler. Yükselen yaylar iş düzenlerini, sağlıklarını, günlük rutinlerini, çalışma hayatlarını, hizmet alanlarını düzene koyacaklar. Yenileme şansı bulacaklar. Uzun süredir istedikleri düzeni kurabilecekler. Bu benim için de geçerli inşallah diyorum. Bakalım. Benim de hep söyledim yapamadım ama bu sefer gerçekten inşallah bu yeni ayla birlikte yapacağım. Yeni eğitimlerim uzun süredir yapmıyordum, ertelemiştim. Katılmak isteyenler arkadaşlar kaydını yaptırabilirler. Jüpiter'in Kızı Emelce sayfasından. Evet, özellikle hiç astroloji bilmeyenler için temel. Ama şöyle, ben modüler bir eğitim sistemi gidiyorum. 2 aylık böyle astroloji okuryazarlığı adı altında genel olarak astrolojiyi öğrenebilecekleri, işte yapay zeka endeksli programları kullanabilecekleri, haritalarını yorumlayabilecekleri, hem vakitleri olmayan hem de daha ekonomik bir şekilde eğitim almak isteyenler için böyle özel bir eğitimim var. Geçmişte de çokça yaptık. Oldukça da verimli oldu. Yoğun istek üzerine tekrar herkesi bekliyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi yükselen yaylar için dedik, hayatlarını düzene sokacaklar. Ve gökyüzü de onlara diyecek ki hayatını düzene sokmak kaderini düzene sokmaktır. O kadar önemli. Lütfen hayatlarını düzene soksunlar artık. Yükselen oğlaklar, onlar aşk, yaratıcılık, çocuklar, sahne, hobileri, birazcık kalplerinin neşesini artırmaları gerekiyor. Artacak da zaten. Biraz onlar çalışmayla normalde meşguller ama bu ay birazcık aşkla, meşkle, çocuklarla, gezmeyle, diyecek ki gökyüzü onlara diyecek ki tamam üret, çalış ama bir yandan da sevmeyi ve görünür olmayı da unutma diyecek yükselen oğlaklara. Yükselen kovalara 4. ev alanıyla ilgili özellikle ev, aile, kökler, yuva, taşınma konuları gündeme gelebilir. Aileyle ilgili eski bir meseleyle yüzleşebilirler. İşte dediğim gibi taşınma, yerleşim, mülk konuları, gayrimenkul alım satımı olabilir. Bir yandan da kendi iç dünyalarında düzene kurmaları gerekecek. Gökyüzü onlara da diyecek ki gerçek güven dışarıda değil, önce kendi içinde ki
ne diyelim, nasıl diyelim, zemini sağlamlaştır. Kendi iç dünyanı Hı hı. sağlamlaştır diyecek yükselen kovalara. Yükselen balıklara da iletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitim, satış, sosyal medya, kısa mesafelere, seyahatler, bunlar olacak. Özellikle iletişim onlar için çok önemli olacak. Hani şu doğru kelimeyi kullanırsa kaderi olur dedik ya, bu özellikle yükselen balıklar için söyleyebiliriz. Dolayısıyla gökyüzü onlara da diyecek ki söylemen gerekeni söyle, çünkü sesin kader kapını açacak. Vay, çok güzel bir motto oldu. 16 Mayıs Boğa yeni ayı enerjileri ve burçlara müjdeli haberler. Haberler. Biraz hızlı anlattım ama bugün böyle bayağı bir hızlı oldu her Evet, şey. yani 6 Mayıs seni zorladı. Çekimi 6 Mayıs'ta yapıyoruz. Siz bunu cumartesi günü de izleyeceksiniz. Evet. Ama 16 Mayıs'ın Boğa yeni ayının enerjilerini kaçırmayın. Çok teşekkür ediyorum Ömer. Şöyle kalp yapalım. Ben Kalp. çok yapamıyorum Şöyle bu da. yeni moda böyle. Hepsini Öyle mi? aynı anda yapıyorsun. Tamam. Evet, çok teşekkür ederim güzel burç yorumlarından ötürü. Evet, ama burada bir şey daha ekleyeyim. Evet, bugün Plüton karesiyle birlikte anlattık bunları. Plüton karesi değişim, dönüşüm, güçtür de, farkındalıktır da. Elimden geldiğince de yine her zamanki gibi yoğun bilgi vermeye çalıştım. Verdiğim bilgilerin hepsi izleyen herkesin hayatlarını dönüştürsün, değiştirsin, zihinsel uyanış ve dolayısıyla da bolluk, bereket, düzen, aşk, para getirsin diyorum. Amin, amin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim Emel'cim katıldığın için. Valla nasıl geçti ben anlamadım. Hızlı jet hızıyla bir yayın Evet. yaptık. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Akşam yayında görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi, sevgiler.